Leyla! Ela! Isso. Isso. Bu minci Suzan. Ma gene che scogliamo. İş çok. Yok hata. Hı? O zaman çevirelim. İndir. Tamam. Git gül çiçeği sağ, onu da sana biliyorum. Tekme sağamazsan gelecek. O zaman İçireyim bana.
Ben buzaklara 10 kilo süt içiriyorum. Bazısı hiç vermiyor. Ben 10 kilo içiriyorum 3 ay. 3 ay sonra bir şey süt müt vermem. 2,5 aylıkken de otlatmaya çıkarıyorum ineklerin peşine. Öyle büyüyorlar. Aha, gazel. Ama tabi herkesin bir bildiri var. Kimse kimseyi beğenmez. Bu bir ay büyüktür bundan. Benim yerim. Dur. Bitti. Hadi döveceğim. Sarı da her seste havlıyor. Kibrit ver. Kibrit de olur. Sobayı da hemencecik hiç yakama. İnşallah yanar. Ana, a ondi komom ci sole.
Bu peynirin adı Kvali. Yöresel peynirimiz. Biz mayasız yapıyoruz. Taze sütle eskitilmiş sütü karıştırıp yapıyoruz. Şimdi peyniri yaptım, kalıba koymuştum. Şimdi de kalıptan çıkardım, tuzladım, dolaba koyulacak. Bekledikçe sertleşip kaşar peyniri gibi kıvama gelecek. Yemek hazır. Buyurun. Haydi. Peynirleri dolaba koyalım. Oradan şey. Anne dolabın kapısını yapmışlar. Peyniri koyuyor. Neydi o? Kapı kapıyı. Peynir yapacağım anne çabuk. Kurayla sofrayı. Ne yapayım? Geç yaptın o zaman. Selena yağ getir. Tamam. Biraz daha getireyim mi? Yeter. Biz buna tavalama diyoruz. Yeter anne. Yeter ne? Suyunu da koymadım. Hep Ko, yağdı. doski da koy. Yağdı. Al. Ha Furkan. Tamam. Sabah akşam 4'te kalkarız. namaz kılıyoruz. Ne? Eşyaları ne zaman yükleyeceğiz? Ahırdan sonra. Ahırdan sonra yükleriz. Eniştem gelir. Biz ineklerle tip fasulye kadar çıkarız üçümüz. Sen eniştemle beklersin. Nerede bekliyorsun? Tip fasulye. Gargaçlıktaymış tip fasulye. Enişteme diyeceksin. Onda zinciri çakacak. Yere mi çaksın? Orada bir şey var. Direğe. Aha, direğe çaksın. İpi de aynı yere bağlayın. Hem zincirle bağlayacağım hem iple. Birini kopartırsa öbürünü kopartamaz da akşam İpler orada bela bağlı değil. olmaz. Kek gibi ayağı açıkla. Sigara. Duba. Afiyet olsun. Ben çocukken burası daha iyiydi. Mera alanları çoktu, bahçeler ve tarlalar vardı. Şimdi evin çevresindeki bu görünen ormanlar önceden tarlaydı ve bu araziler tapulu şimdi. Ama bir 40 yıldır, 30 yıldır işlenmiyor. Kızıl ağaçlar zaten hemencecik büyüyor. O yüzden böyle orman oldu. İnşallah yine eskisi gibi tarla olur, bahçe olur. İnşallah gençler bizim gibi hayvancılığa hevesli olur diye umudum var. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şimdi yatacağız. Ayılar gelmesin. ...2014-2019 yıllarında muhtarlık yapmışım burada 5 sene. Köy evleri yapılırken biz bu köylerde doğduk, büyüdük. Çok küçük yaşlardaydım. Babam rahmetli oldu tabii. O zamanları babamla bu evi yaptık. Dikine hızar derlerdi. Dikine hızarla biçilirdi. Ondan sonra el rendeleriyle bu ağaçları hepsini düzeltip yaptık.
Seneler geçmiştir, halen daha yeni yapılmış gibi duruyor. Babamdan sonra, abilerimden sonra bir tek ben kaldım. Burada yaşamaya devam ediyoruz buralarda. Kimi servis yapıyoruz, kimi pick-up'la çalışıyoruz. Hayvancılık bizde önde gelen bir gelenek. Böyle hayatımızı sürdürüyoruz işte. Eskide bu köylerde en az 5-600 tane hayvan vardı. Şimdi millet bıraktı. İyi ki benim yeğenim, baldızımın oğlu bu işi yapıyor. Çok güzel oldu. Yani burada şu anda eskide 700-800 tane hayvan varken şimdi 40-50 tane hayvan var. Yani hayvancılık gide gide bitiyor. Çünkü köylere daha çok rağbet yapılması lazım. Buna bir adım atmak lazım. Bu hafiftir ya. Bunu çekelim. Nerede o ip? Şunu tut. Hadi. Dur, düşecek. Elini acıtacağım. Yine incilecek. Yok. Tut bile tamamlayacak. Gazel. Bir dur. Dur bir dakika. Burayı bana ver. Vereceğim. İki ayakla tut. Aman ya. Tamamdır. Kal öyle. Sana gidin yaramaz. Altını eski. Şey o tozu da Çay tozuyla. yaylacılık kolay değil. Kolay mı sen? Sen olmazsan zor. Kapatacağım. Dur ayağını. Yaramaz. Eskiden böyle yoktu. Yaya giderdik. Eskiden danaları ineklerin peşinde götürürdük. Şimdi araba var, rahatlık var. Olmaz, dur. Gel bakayım yaramaz. Gel. Ver bana. Gel. Ha, seni gidi yapacağım. Tut. Dur. Ulan ne tutulmuyorsun lan? Bir dur.
Bağlayacağım seni. Bağlamadan yaramazlık yaparsın. Aha. Dur bakayım şimdi. Geç o tarafa. Ha. Seni gidi yaramaz. Ben takayım. Bunları da getir. Onun yanında. Şeyde tezgahta. Göçeceğiz. Haydi Ceylan. Hop, haydi. Sürmeli, haydi. Haydi gel. Gel ya. Gel ya. Ucey! Aha gül çiçek. Aha, aha. Mok. Mok, mok. Aha hadi, aha, aha. Hiç vurma elini. Mele mole rakani, okti studetikani. Ma me bulur, siti mokti tikani.
Mo! Aha! 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 Mo! Aha! Sen ortaya geç. Öyle isterim yoksa. Aha Mo! Aha! Aha! Öyle kuzu. Zile Mo! Öyle isterim. Hangisini o? Ye! Ha gittik. Ji. Haydi. Haydi ahuç. Ji. Muhtacıyla, muhtacıyla, muhtacıyla. Bu işe başladığımdan beri mesela diyorlar maşallah bu yaşta bu işi yapıyorsun, tek başına uğraşıyorsun, ineği sağ peynir yap. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun, iyi şeyler diyenler var. Bir kısmı da şöyle diyor. Ya bu yaşta bu işle uğraşılır mı? Sana kimse kız vermeyecek. Çoban mı oldun? Yaylada kaçacaksın, ne yapacaksın? Gezemezsin. Ben de onlara diyorum ki ya ben yapıyorum. Çalışıyorum, kazanıyorum, yiyorum. Hayatımdan da mutluyum. Siz bir kendi çocuklarınızı büyütün. Onlar nerede geziyor diyorum. O zaman susuyorlar zaten. Yaylanın da geldiği belli oldu havasında. Ayrı bir kokusu var. Kumar yaprakları, çam ağaçları. Şen olsun yaylalar. Bu sene de varacağız Allah'ın izniyle. Giderken çok mutluyuz. Dönerken çok mutlu olmuyoruz. Orada kalabilsek hep kalacağız ama kışın durulmaz. Uğurlar olsun. Biz şimdi İsviçre'den aslında tek eksik noktamız, Allah bu coğrafyayı bize vermiş, Doğu Karadeniz'i. İsviçre'de de aynı çok güzel dereler, ırmaklar, otlak yerler var. Burada da aynısı var. Bizim tek sorunumuz, sağ ve solu bir kenara bırakalım. Bizim ortak bu Türkiye'de tek sorun şu. Herkes şunu diyor, ya hayvancılık yapılır mı? Yaylada gezilir mi? Yapılacak iş değil. Sonra da İsviçreli insanlar gibi olmak istiyor. Ama ben şöyle görüyorum ki İsviçre'de mesela videolar var internette. Onlar hani ahıra giderken bebeklerini bile götürüyor. Biz bebekleri geçtik. O mesela benim yaşımdaki kardeşlerim ya da kız çocukları ahıra bile koymuyor. Bu hata büyüklerde. İnşallah bundan sonra değişecektir. Onların seviyesine ulaşmamızda tek engel bizim bilinç yapımız. Biz çok farklı bakıyoruz, onlar çok farklı bakıyor. Bizde bu işi küçümsediler. Sonra da şimdi diyorlar ki niye tereyağı pahalı? O zaman sen de bir inek bak.
Rahat geldiniz mi? Görüyorsun işte Tikmen'in hali böyle. Bazen duman olur, bazen böyle yayla işi. Buraları yaptım. Tamir işleri vardı. Ya sol. Hah. Beyla. Git. Hadi. Beyla. Nereye? Ha. Git. Hadi git. Git. Yallah. Beyla. Haydi. Haydi. Beyla. Akşam olmadı. Haydi git otla. Beyla. Bu cephe soruyor. Haydi kapıya. Git. Beyla. Hı. La ilahe illallah. Haydi yürü. Git otla. Haydi. Hadi kızım at. Haydi. Yayla sizi. Haydi. 4 ay burada ye onun için. Vardık çok şükür. Eyvallah. Eniştem. Helal et bütün iş sana kaldı. Neler yaptım neler. Ha bu yok, o yok. Orası uçmuştu. Su patlamış diyorsan. Sular patlamış kaç yerde. Kapatmamış. Neyi kapatmış o musluklar hep kapan hep patlamıştı onları çek. Bu kapatmadı. O kesme. Oradaki değil. O tuvalin o tarafı lavabonun. Bu tarafı patlamıştı iki yerde onları yaptım. Yemek vakti. Altından Ha. açayım mı? Bakacağım daha. Öncelikle herkese merhaba. Adım Özhan, soyadım Tektabak. Hayvancılık yapıyorum, yaylacıyım. 2017'den beri. Bu işi böyle bir hevesle başladık. Aynı hevesle devam ediyoruz. 2017 Eylül ayından beri bu işi yapıyorum. 28 yaşındayım. Normalde biraz daha geç geliyoruz. Ama bu sene erken geldiler. Onlar da özlemiş herhalde. Biraz da yaylaya bu sene geç çıktık. Bir hafta geç geldim. Ben kendi kültürümü çok seviyorum. Laz dili ve kültürüne bağlıyız ailecek. Yani ülkemizdeki bütün farklı kültürler aslında bu ülkenin bir hazinesi. Kültürel miras bunlar, değerler. Bütün kültürler yaşamalı. Ben de Laz olarak kendi kültürümü hayatta yaşatmaya çalışıyorum. Kıyafet olsun, ana dilim Lazca olsun. Günlük hayatta da Lazca konuşuyoruz zaten aile içerisinde. Her şey yerinde çok güzel. Yani bu yöreye de bizim yöresel kıyafetlerimiz yakışıyor. En azından insanlardan hani şunu beklerim. Yaylada ya da köydeyken yöresel değerlerine, kültürel miraslarına biraz daha sahip çıksalar, hani bu dili ve kültürü yaşatsak, geleceğe aktarsak çok güzel olacak. Şimdi ben çocukken birkaç defa geldim. Burası annemin yaylasıdır normalde. Çocukken geldiğimde artık nasıl dua ettimse şeyi hatırlıyorum. Şurada bir oturak vardı ileride. Orada eniştemin annesi oturuyordu. Gel dedi yanıma otur. Orada oturdum işte. Çok hoşuma gitmişti. Güneşliydi. Onların inekleri otluyor. Allah'ım dedim ben öyle buna yaylaya ineklerimle çıkmayı nasip et. Bunu işte 2014'te demiştim. Allah nasip etti. Bir şeyi çok içten isteyince de uğraşınca oluyor. Oğluma destek olmak için buradayım. Yaylaya çıktık. 3 ay 4 ay yanında kalıyorum. O senin çocukluğu güzeldi. Hep hayvancılığı çok seviyordu. Bütün oyuncaklar hayvan. Yani inek olsun, köpek olsun. Her şeyden oyuncaklardan hayvandan alıyordu yani.
Onlarla beraber oynuyordu. Araba aldığım zaman fırlatıyordu, oynamıyordu. En son hayvancılığa geleceğim dedi. Resim bölümü okuyacaktı, okumadı işte. Kızdım. Niye okumuyorsun diye çok kızdım. Ama dinlemedi, yine geldi kendisi. Gelince tabii ben de destek oldum. Hani yardımcı oldum. İlk ineğimizi beraber aldık. Yani yarı para ben verdim. Yarısı da kendisi çalışarak ödedi. Biraz da dedesi yardım etti. Öylelikle başladı. Yani. Adım Furkan, soyadım Aksoy, 21 yaşındayım. Rize Pazarlıyım, Çamlıhemşin'de yaşıyorum anneannemle birlikte. Bir 15-20 gündür yardım ediyordum, buradaydım. Hayvanlarını beraber sağdık, peynir yağı yaptık. Oradan da buraya bugün geldik işte ayakla. Bir 7-8 saat yürüme yaptık. Yöresel giyinmeyi de seviyoruz günlük hayatımızda. Hemen hemen her gün kullanıyoruz köyde. Kendimiz çorapları dokuyabiliyoruz. Süs olarak püskülleri yapıyoruz. Atkılara eşleme yapıyoruz. Umarım yeni nesil gençler de bize bakarak, özenerek bu geleneği devam ettirirler. Yıllar önce babam büyük şehirde bir iş buldu. Oraya taşındılar. 1-2 sene babam orada düzeni kurana kadar oradaydı. Biz Rize'de yaşıyorduk. Düzen kurulunca biz de gitmek zorunda kaldık mecbur. 12-13 sene orada kaldık. 18 yaşıma basınca artık yapamıyordum orada. İstanbul bana göre değil diye üniversiteyi Rize'de yazdım. Ardeşen'de Turizm Fakültesi'nde 2 yıllık okudum. O vesileyle işte buraya yerleştim. Çamlıhemşin'de yaşıyorum. Anneannemle birlikte hem ona yardım ediyorum hem de birlikte yaşıyoruz. Mutluyum, huzurluyum. İyi ki Rizeliyim, iyi ki Lazı. Benim anneannem eski zamanda onlar sepetlerinde un taşırlardı, yaylaya çıkarlardı aynı gün içerisinde sabah erkenden ve burada yapılan tereyağı, peyniri hiç dinlenmeden sepete doldurup köye indiriyorlardı buzdolaba koymak için ya da satmak için ve bunu aynı gün içerisinde yapıyorlardı. Şimdi biz çıkmaz zor çıkıyoruz ki geri dönüp aynı gün ineceğiz. Nerede o eski insanlardaki güç? Ama şöyle bir şey, biz hepimiz çok seviyoruz. Yani ben de sevdiğim kadar ailem de çok seviyor. Annem, kız kardeşim bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Evlenirsem de eşimin de bu şekilde yanımda durmasını istiyorum. Hani ben buradaysam o da böyle sevsin istiyorum. Çünkü bir insan bir şeyi, herhangi bir şeyi sevdi mi o hayatta en güzel şeymiş gibi hissediyor. Biz de yaylayı çok seviyoruz. Küçükken dinlediğim hikayeleri, hayal ettiklerimi ben şimdi yaşıyorum. Çok şükür. Yöresel kıyafetlerimiz, çoraplarımızı kendimiz yapıyoruz. Arkadaşım yapıyor. Kuşaklarımızı, şal kuşağı hazır alıyoruz. Kadınlar için olanı da erkekler için olan kuşaklarımızı biz kendimiz dokuyoruz, işliyoruz. Kuşak püsküllerimiz var. Zıpka pantolonlarımız var. Gömleklerimiz var eski usul. Yöresel günlük hayatta kullanılan kıyafetler aslında bunlar bize tarihsel süreçten kalan mesela Osmanlı döneminde nasıl giyiliyorlardı, günlük hayatta nasıl giyiyorlardı bu şekilde biz de günümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Ama şimdiki kıyafetlere göre bence daha güzel bunlar diye düşünüyorum. Şimdi bunları Laca anlatmak istiyorum. Hani Laca da ana dilimdir sonuçta. Bunu da insanlar bütün Karadeniz'in Laz olmadığını da öğrenmiş olurlar. Çünkü hatri golaşa eşapta tençumanişe. Dido gaydo macenan golaşa mendaktimu. Çünkü puje peşeniti çkunişeniti dido gayyen. Golas pujim jum si okoişi dulya gahenen. Pujiz dido vaçişu cişanati. Köy znają onaj, ja da mezra znają onaj pudziz vacishu. Ak pudzi judzkam unczwal, muszę byłam jums, simulu, medotzer, hem do szkole ochoyşa işte dilum caşı mulunan. Benim hayalim şu. Mesela ben şimdi Allah nasip etti evlendim, çocuğum olduysa ben bu işi devam ettirsin.
Benim zaten ben ineklerimin kalitesine dikkat ediyorum. Yani kaliteden kastım ırk koruma konusunda. Mesela simental ve jersey ineklerim var. Onların ırkını koruyup daha iyi hale getirmek amacım. Hani bir jersey ineğin daha kaliteli bir jersey olmasını hedefliyorum. Bu şekilde dikkat ediyorum. Tohum olarak saf ırk tosunları kullanmaya çalışıyorum. Damızlık hayvanlar yetiştiriyorum ve bunu da aynı şekilde çocuğum yetiştirsin. Benim ona olarak, emanet olarak bıraktığımı aynı şekilde devam ettirsin istiyorum. Benim koyduğumun üstüne daha çok koyarsa gelecekte daha iyi bir ırkta, kalitede elinde hayvanlar olacaktır. Tabii Allah nasip ederse. Bu coğrafyada çok güzel hayvancılık yapılıyor. Bilinçli bir şekilde hayvancılık yaparsak ben düşünüyorum ki İsviçre'yle yarışabiliriz. Ama bilinçli bir şekilde yaparsak, öyle her doğanı büyütmek ya da ineklerin ırkını bozarak aynı yerde saymaya devam ederiz. Hem devletten de hem toplum olarak da bazı şeylerde hayvancılık konusunda bazı adımlar atmamız gerekiyor. Sadece devlet değil ama toplum da bunu yapması lazım ki ancak bir yere ulaşabileceğiz diye düşünüyorum.